hatırlayın bir tweetim vardı. Demiştim ki biz devleti de, gerekirse kızı da karşılıksız severiz. Yani öyle sevmek, öyle sevmek. Böyle sevdiğin bir kız da olabilir. Gerçek aşıklardansa sevdiğin bir kız da olabilir ama onu da karşılıksız seversin. Ondan da bir menfaat beklemezsin. Sadece seversin. Sadece seversin. Bir delikanlının önüne bir kız çıkıyor. Diyor ki sen beni seviyor musun? Diyor sana ne? Bu gerçek bir aşk. Sevgi böyle bir şey bizim tarif ettiğimiz. Yani aşk böyle bir şey. Gidiyor akşama kadar hamallık yapıyor. Amelelik yapıyor. Bir miktar para kazanıyor. Getiriyor sevdiği kızın yoluna bırakıyor. Kendisi de saklanıyor. Bunu birkaç kere yapıyor. Görüyorlar insanlar. Kız da parayı bulup seviniyor. O yine para buldum. O yine para buldum diye seviniyor. Onun o sevinmesi ona yetiyor. Onu mutlu ediyor. Bir tanesi görüyor. Diyor ki ya niye bunu yapıyorsun? Bari karşısına çık. Diyor ya utanırsa? Ya utanırsa? Biz böyle bir hassas bir şeyden bahsediyoruz aşk derken. Yine çeşitli zamanlarda ben size tarif ettim. Aşkta karşılık olmadığını, aşkta vuslat olmadığını bahsettim. Dedim ki bakın, Kerem ile Aslı diyorsunuz. Leyla ile Mecnun diyorsunuz değil mi? Aşk diyorsunuz. Bunlara aşık diyorsunuz. Peki Leyla ile Mecnun kavuşmuş olsaydı, evlenmiş olsaydılar, şimdi bir Leyla ile Mecnun olacak mıydı? Ferhat ile Şirin olur muydu? Hiç düşündünüz mü? Tahir ile Zühre olur muydu? Hiç düşündünüz mü? O zaman aşkta yok öyle bir şey yani. Ulaşmak diye bir şey yok. Aşkın ana maddesi veya aşk tohumunun diyelim, ana maddesi diyelim, havası diyelim, suyu diyelim, gübresi diyelim, neyi derseniz deyin, o tohumun yetişmesi için ne lazımsa bu hasret. Ancak hasretle olur. Eğer Leyla'yı Mısır'a göndermeseydiler Mecnun olamazdı ki. Çünkü Leyla'yı görüyordu bir şekilde her gün. Leyla ona karşılık verse de bir de karşılık yok. Yani o saydığın isimlerin hiçbirinin karşısında aşk yok ha. Aşık olan Kerem. Aslı aşık değil. Aşık olan Mecnun. Leyla aşık değil. Aşık olan Ferhat. Öbürü aşık değil. Ya yok. Öyle bir şey yok. Karşılık da yok. Ve vuslat da yok. Bir sürü aşk hikayesini anlatırlar. Diğer hikayelere hiç benzemez. Aşk hikayelerinin sonunda gökten işte elma düşer. 3 tane, biri birinin başına, biri birinin başına, biri de dinleyenin başına. Böyle elma düşmez. 40 gün 40 gece de düğün olmaz. Hep hasretle biter. Hasretle bitmesi lazım ki o bir üst noktaya çıksın. Beşer aşk böyle. Mürşid olmayınca beşer aşkta ızdırap var, çile var, sıkıntı var. İşte onu götürüyorlar Mecnun'u ki Leyla Mecnun hikayesini okuduysanız Füzuli'nin divanında bilirsiniz. Edebiyat okuyanlar, edebiyatı sevenler bilirler. Onun bir yerinde işte götürüyorlar ki haca ne yapsın? Dua etsin işte. De derdi, çilesi, nihayet bitsin yani. Annesi, babası bunu zorundan ikna ediyorlar, haca götürüyorlar. Bir gün gidiyorlar, arkasında duruyorlar. Bakıyorlar ki dua ediyor. Oh diyorlar. Ne güzel dua ediyor. Yaklaşıyorlar diyor ya Rabbi benim derdimi öyle artır ki diyor. Derdim bana deva olsun. Hani o çilelere öyle müptela et ki beni diyor ya hani Fuzuli şiirinde. Öyle dua ediyor. Çünkü aşık o acılardan bir zaman sonra zevk almaya başlıyor. Neyin zevki? Acı mı bitiyor? Hayır acı bitmiyor ama onun da bir zevki var diyor. Onun da bir zevki var aşık için. O aşk ancak insanı belli bir noktadan sonra bir üst merhaleye çıkartıyor. Yani
Beşeri aşk olmaktan çıkacak o, gerçek aşka dönüşecek o. Nasıl olacak? İşte mürşidi olmadığı için o çileleri çekiyor, o sıkıntıları çekiyor. Ama bakın Mecnun. O gün de Mecnun'du, şimdi de Mecnun. Mecnun ne demek Farsça? Deli demek. Yani o gün de deliydi, hala deli bak. Hala akıllanmadı. Halbuki bir mürşidin elinden tutsaydı Hazreti Kays olacaktı. Asıl ismi Kays çünkü. Yani Mecnun'un ismi değil, Mecnun deli dedikleri için Mecnun ismi. Ama bir mürşid diyelim onun elinden tutsaydı, yani diyelim ki o yetişseydi bize de bizim elimizden tutsaydı Hazreti Kays olacaktı. Onun için bak hepiniz aşıksınız ama hiçbiriniz Mecnun değilsiniz. Kaç tane aşığımız var ama hiçbiri Mecnun değil bak. Dikkat edin, gözünüzden kaçmasın. Evet. En güzel de aşıklar anlatmışlar zaten aşkı. Tasavvuftaki aşıklar anlatmışlar, dikkat edin aşkı. Onlar o kadar güzel söylemişler ki, mesela Salih Baba anlatmış. Değil mi? Sevdim seni terk eylemenin, çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuğunun aşığına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kane boyanıktır. Uhtadelerin didesi hümbârı yanıktır. Her dem uyanıktır. Seyri sülük ehline dergahı duraktır. Aşkı da bıraktır. Sadece şu bile bir zirve bir kelam.